Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz nefis pastanın yapımını göreceğiz. Hiç fırın kullanmadan pratik bir şekilde dakikalar içinde çayınız demlenene kadar hazır olacaktır. Rengini de dokusunu, kıvamını da görüyorsunuz. Bu nefis pastayı nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içine 2 adet yumurtayı kıralım. Mikser kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da olur. Bir çatalla bile çırpabilirsiniz. Fark etmiyor. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Güzelce karıştıralım. Bir çay fincanı da yoğurt ekliyorum. Özellikle kaşıkla göstermek istiyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt eklemiş oldum. Güzelce karıştıralım. Üç yemek kaşığı sızma zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Veyahut da tereyağı da eritip ekleyebilirsiniz. 2 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Unu eleyerek kullanacağım. Unun üzerine bir paket kabartma tozu, bir pakette şekerli vanilin ekledim. Güzelce eleyerek unumuzu ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuz artık hazırdır. 2 adet elma kullanıyorum. Kırmızı, yeşil, sarı fark etmez. Hangi elmayı seviyorsanız kullanabilirsiniz. Elmalar yıkandı. Şimdi kabuklarını çıkarıyorum. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyelim. Elmalar da artık hazır. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Ocağa alalım. Tereyağını yakmayalım. Tereyağı hemen eridikten sonra üzerine elmaları ekleyelim. Tereyağı çabuk yanar. Dikkatli olalım. Çok fazla yakmayalım tereyağını. Şimdi güzelce elmaları kızartalım. Yarım yemek kaşığı toz şeker ekledim. Bu şekilde beraber kızartalım. 1-2 dakika bu şekilde pişirmemiz yeterlidir. Üzerine yarım tatlı kaşığı toz tarçın ekleyelim. Bu şekilde de 1 dakika kadar kızartalım. Elmaların üzerini güzelce düzeltelim. Kullandığım tava 22 santimlik. Onu belirtmek istiyorum. Evet, elmalar da iyice pişti. Şimdi hamuru üzerine dökelim. Altı açık şu anda. Orta ateşte
ocağın orta gözünde ve normal yanıyor şu anda ocağın altı. Bütün hamurları elmaların üzerine dökelim. Artık ocağın altını kısık ateşe alalım. Kapağını da kapatalım. Çok çabuk pişiyor. Başından ayrılmak gerekmiyor. Bu şekilde dakikalar içinde hazır oluyor. Çünkü içi çok sıcak olduğu için, sıcak elmaların üzerine döktüğümüz için hemen 5-6 dakika içinde pişiyor. Bakınız elime yapışmıyor. Şu anda pişmiş sayılır. Gayet de güzel kabardı. Kürdanla kontrol edebilirsiniz. Bakınız kuru çıkıyor. Bir tabağı yağlayalım. Şimdi ters çevirelim. Güzelce böyle sallayalım. Yapışmış mı yapışmamış mı diye kontrol edelim. Yapışmamış diye düşünüyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Harika. Tadı da muhteşem ve çok güzel kokuyor şu anda. Şimdi diğer tarafını da pişirmek gerekiyor. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Fakat pişirince diğer tarafını daha lezzetli olur. Artık tavayı yağlamadım. Diğer yüzünü de ocağa alacağım ve kısık ateşte sadece 3-4 dakika içinde diğer tarafı da pişmiş olacaktır. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten hem lezzetli hem de görüntüsü de gerçekten çok güzel. Şimdi diğer tarafını da göstermek istiyorum nasıl kızardığını. Görüyorsunuz. Harika. Tam kıvamında pişmiş. Kesinlikle hiç fırın kullanmadan yapabileceğiniz muhteşem bir pasta tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone de olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.